Gerçeği olduğundan ne kadar saptırıyoruz? Buna bir yüzdelik belirleyelim. Bunun %40'ını yalandan saymayalım. Mesela işte ufak bir filtre. Mesela bir tane filtreyi yalandan saymayalım. Ondan sonra ama Olur. %80'i, Benim için 90'ı mahsuru yok. gerçekten tamamen saptırdığımız bir şey de yalandan sayalım. Yani Tamam, siz bilirsiniz. Ama bunun uzlaşalım bu kıstasını, konuda. mesela nesnel kıstasını nasıl koyacağız? Nasıl yapalım Gerçeği yani, ne kadarı? Ya şimdi benim yani ne bileyim, böyle armut gibi de çıkmayın tabii. Mesela sokağa çıkarken giyinmenin, kuşanmanın bir toplumsal saygıyla ilgili yalan sayılamayacağını zaten söylemiştik. Ama mesela ben pijamalarla pejmurde vaziyette evde üstüme böyle yumurta dökülmüş şeyi niye dökeyim de paylaşayım? Yani değil mi, bir güzel kıyafet giyeceğim. Ha, dijital olarak da varsa bir parlatma, kenarını kesersin, parlatırsın. Ama geçen gün bir hanımefendiyle selfie çektik burada, bu stüdyoda. Postalamış sonra. Bana bir şey olmuş. Şarkı var ya benim, bana bir şey oldu diye. Nasıl ama, sakalların da bir kısmı yok. Öyle filtre, radikal filtre yani. Şimdi bu olmaz. Buna Bana mesela yazık. gerçeğin %80 saptırılmış hali olarak Baya. değerlendirebiliriz Hatta mesela. arkadaşlar dedi, hocam hasta mısın, ilaç mı alıyorsun dediler ya, bu suratın hali ne? Şimdi işte buradaki sınırı belirlemek için biraz daha önce bazı genç arkadaşların biraz bozulduğu bir program vardı. Makyaj konusunu konuşmuştuk. Bu fazla makyaj alışkanlığı erken yaşlarda öz imaj diye bir şeyi bozuyor ve insanlar normal hallerini beğenmemeye başlıyorlar. Şimdi yalanın, özellikle öz yalanın böyle bir etkisi de var. Bir süre sonra hep öyle olmak istiyorsun. Bu aralar biliyorsunuz estetik operasyonların aşırı patlamasının sebeplerinden bir tanesi bu gerçekçi olmayan dijital filtrelere benzeme isteği. Bir dönem yazık sadece o işte Amerikan oyuncak bebeklerine ya da Japon animelerine benzemek için bıçak altına yatanları duymuştuk. Ama şimdi kendi filtreli görüntülerine benzemek için maalesef. Çok garibanız ya. İnsan acayip bir canlı. Ben valla doğallıktan yanayım. Yani sokağa çıktığınız haliniz gayet yeterli insanlarla paylaşmak için. Bu arada tekrar söyleyeyim, her şeyi niye paylaşıyoruz onu da bilmiyorum. Yani valla bilmiyorum. Mesela eskiden olsa, atıyorum 30 sene 40 sene önce ben Ankara'da diyelim arkadaşlarla yemek yiyip yemeği böyle eski tip makinalarla, bas çek makinalarla çektirip bastırıp herkese böyle bak vallahi yemek yedik yemek yedik diye gösteriyor muydum, öyle deli derlerdi adama yani. Ya da ne bileyim işte babamla kahve içiyoruz diye balkondan bağırmıyordunuz yani. Oturup hayatımıza bakıyorduk ama şimdi her şeyi bir paylaşalım, bu da bir yalan. Nasıl yalan? Hepiniz onu biliyorsunuz. Bak notum da yok ama şimdi geldi, söylemeden geçemeyeceğim. Yarım saat önce eşiyle kavga etmiş bir arkadaş, kocamla kahve keyfi diye bir gönderi niye yapıyor acaba? Gerçekte beceremedik ama bari sanalda yapıyormuş gibi gözükelim. Dostlar alışverişte görsün. Bu çok ciddi bir problem ve ciddi psikolojik problemlerin de maalesef altlığını oluşturuyor. Psikoloji demişken, buyurun efendim. Merhaba hocam. Uzman psikolog Halis Behputzade. Halis, hoş Adli tıp geldin. doktor öğrencisiyim. Hoş bulduk hocam. Şimdi mitomanya var hocam. Yalan söylemek hastalığı, yani patolojik Geliyor. boyutta. Evet hocam. Var. Burada mesela neden daha çok, yani diğer insanlarla çok kendimize yalan söyleriz ve neden yalan, söylediğimiz yalanlara inanırız, daha çok kendi söylediğimiz Ona yalanlara? birazdan geleceğiz çünkü orası biraz büyükçe bir konu. Özellikle anlatıcılar bundan çok muzdariptir sevgili dostlar. Şimdi ben yıllardır sahnede bir şeyler anlatıyorum. Anlatırken de tabii gerçek hayattan örnekler kullanmanız lazım ama gerçek hayat örnekleri nadiren çok heyecanlıdır. Onu biraz süslersiniz. Bak bu yalan değil, özellikle süsleme diyorum. Sahne modunda anlatılacak şeyler. Fakat 5-10 yıl boyunca aynı anıyı süsleye anlatınca bir gün anlattığım bir anıyı birlikte yaşadığımız bir arkadaşımın olduğu bir ortamda anlattım. Dedi ki öyle değildi ki. Dedim çaktırma. Ben şu anda öyle olduğunu hatırlıyorum. Yani anlata anlata zihnimdeki şekli de değişiyor. Arkadaşlar plastiste dedik ya, beyin şekil değiştiren bir şeydir. Siz ne yaparsanız ona göre şekil değiştiriyor. Ve maalesef bir süre sonra hani yalana dayalı bir hayatı devam ettirsek beyin de buna göre değişiyor. Artık gerçekle baş edemez hale geliyoruz. Şu görsel 2'deki fMRI görüntüsünü bir alalım. Beyin görüntülemede yalanda ne oluyormuş, ne görüyormuşuz ona bir bakalım kısaca. Buna bakmamızın sebebi şu. Sol üst tarafta, yani kabaca şuraya gelen yıldızlı bir yer var gördüğünüz üzere. Bu sadece çalışmalardan bir tanesinde, biraz geniş katılımlı bir çalışma. Çok sayıda insanın ortalama görüntüsü bu. Özellikle kurgusal yalan söylerken, yani kafada onlara verdikleri bir hikayeyi yalan bir şekilde aktarırken beyinlerinde ortak olarak ne oluyor diye bakmışlar. Şu sol üst taraf, o sol üst taraf neresi? Hayvanların beyninde hemen hemen hiç gelişmemiş olan, bizde de işte kişiliğimizi, gelecek algımızı, ahlaki kurallarımızı falan her şeyi yöneten yer. Mesela burası hasar görse insana dair birçok özelliğimizi
dil becerisi dahil kaybediyoruz. Buranın devreye giriyor olması, kişilerde farklı farklı da olsa ne gösteriyor? Bilerek ve isteyerek, tahammüden, yani bunun hiç öyle, yani gelişini öyle yaptıydım falan yok. Yani bak burada bayağı beyin iradi olarak hareket ediyor. Fakat bu belgenin ve bu devrenin bir de şu arkada küçük bir yer var, şu arka tarafta parietal korteks civarında. Oraların bu kadar yoğun çalışmasının temel nedeni biraz önce söyledim ya. Bir gerçek var ama onu gizlemeniz gerekiyor. Bir kere onu gömmek için bir enerji harcıyorsunuz. Onun yerine ürettiğiniz hikayeyi gerçekliğin diğer kısımlarıyla tutarlı bir şekilde koymanız gerekiyor. Ve detaylara girildiğinde de muhafaza edebilecek kadar anlattığınızdan daha fazlasını kafanızda kurmanız gerekiyor. Ki bir soru gelirse abi ya böyle oldu falan diye bağlayabilirsiniz. Acemi yalancı burayı bağlayamadığı için yakalanıyor ya. Mesela usta bir yalancı da bu sistem daha iyi çalışıyor. Dolayısıyla şu gördüğünüz beyin aktivitesinin bedene yansıttığı şey yoğun bir stres. Yalan pahalı bir şeydir sevgili dostlar, yorucudur. Mesela sır da aynı şekilde. Birisi size bir sırrı verdiğinde bir başkası onunla ilgili bir şey sorduğunda ne demeniz lazım? Bilmiyorum en azından. Yalan. Dolayısıyla uzun süre sır taşımak beyin hasarı yapıyor biliyor musunuz? Ciddi anlamda sıkıntı yapıyor. Tabii. Uzun süre yalana tutunmak çok ciddi anlamda hasar yapıyor. Yoruluyor bu devreler. Ve yalan makinesi diye bir şey duymuşsunuzdur. Biz de sizin için üşenmedik. Bir yalan makinesi testi yaptık. Sevgili Mert'cim kendisini kurban olarak koyduğumuz bu test yapay zekanın canı yiyeyim neler yapıyor valla. Dedim arkadaşlara bir yapay zeka görseli tak diye bunu gönderdiler. Kendimden şüpheye düştüm valla. Yalan değil bu kandırmaca bu şey. Şimdi arkadaşlar filmlerde falan görmüşsünüzdür. İnsanları oturtturuyorlar, parmaklarına bir şey takıyorlar, göğüslerine bir şey takıyorlar. Bir de kafalarına bir şeyler takıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir tane de poligraf dedikleri çoklu bir kayıt cihazı var. Ya bilgisayarlı ya eski tip kalemli. Burada aslında olan bir tane şey şu. Yalanın vücutta belirgin bir işareti yok. Tek işareti var. Ani stres tepkisi. Stres olunca ne oluyor? Mesela elleriniz terliyor. Mikro terleme. O parmaktakiler bunu ölçüyor. Efendim buradaki göğüsteki şeyler ne? Kalp atışınızı ve solunum sayınızı ölçüyor. Çünkü strese girdiğiniz mi bunların ikisi de artıyor. Beyindekiler ne yapıyor? Beyin dalgalarının değişimlerine bakıyor. Bu hepsini topluyorlar ve ekranda bakıyorlar. Kontrol soruları soruyorlar önce. Adınız neydi, bilmem neydi. Doğru ve yanlış cevaplar olan sorulardan sizin normal aktivitenizi kaydedip sonra ana konuya geliyorlar. Diyorlar o bankayı sen mi soydun mesela? Ben Mert'e sordum tık yok bankayı o soymamış. Ama yalan söylemesini gerektiren bir durum olursa umuluyor ki burada cihazlarda bir sapma olacak. Doğrudan kanıt değil ama kanıtlardan birisi olarak değerlendiriliyor. Fakat daha evvel konuştuğumuz sosyopat ve psikopatlar vardı hatırlarsınız belki. Hani bu soğukkanlılıkla cinayet işleyen, ne var ki canım kestim işte ne olacak falan diye de savunma bile yapmaya ihtiyaç göstermeyen insanlar. Bu insanların ön beyinlerindeki sorunlar nedeniyle genelde empati hissetmediklerini ve duygusal dalgalanmalar sizin benim gibi yaşamadığını biliyoruz. Onlar yalan makinesinden pas geçiyorlar mesela. Hiç heyecanlanmıyorlar yalan söylerken. Çünkü o stres oluşturucu vicdan devresi onlarda iyi çalışmıyor. Ve bazen de böyle bir cihaza bağlandığı için Mert'te görmüş olduğunuz üzere çok stres olduğu için insanlar zaten bütün değerleri sapıyor. Yani birinin kafasına bir şey bağladım insanlar bir şey yapacağını zannediyorlar. Dolayısıyla bu testler her zaman öyle size rahat rahat mahkemede kanıt olabilecek kadar falan net bir bilgi vermiyor. Ama bizim için niye önemli? Arkadaşlar yalan çok stresli. Çok stresli bak cihazlarla tespit edebileceğimiz kadar stres var. O yüzden yapmayın bence. Merhaba hocam. Merhaba. Ben Şükrü Özcanoğlu. Şükrü Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yalanı söylemek mi daha kolay, sürdürebilmek mi daha kolay? Vallahi ikisi de zor, sürdürebilmek daha zor. Yani birkaç tane örnek var. Hangisi Zülfiyar'a dokunmadan verebilirim diye düşünüyorum ama benim de mesela çok ciddi yalanlar söylemişliğim var. Babama söylediğim bir yalan vardı. Detayına girmeyeyim ama 7-8 yıl sonra hiç ummadığım bir yerde lönk diye karşıma çıktı. O ne ki dedim. Dedi böyleydi ya dedi. Aha geç hatırladım. Ama öyle bir konu ki o ne ki dedim mi yalan olduğu anlaşıldı yani. Hiç unutmamamız gereken bir şeydi ve ben tamamen unutmuşum. Şimdi sürdürmek için ekstra enerji. O yüzden yıllar boyunca sürdürülen yalanlar kronik stresin ne yaptığını çok konuşuyoruz işte. İnsanı öldürüyor bile ya. O yüzden stresten bizi uzak tutacak bir şey olarak yalanı da minimalde kullanmakta fayda var. Merhaba
hocam. Merhaba. Ben Elif Odabaş. Elif, hoş Programınızda olmak çok mutluluk verici. Sizin de burada olması çok güzel. Teşekkür ederim. Hocam gerçekten beyaz yalan vardır diyoruz ya. Evet. Beyaz yalan gerçekten beyaz mıdır? İşte ben de öyle niye dediklerini anlamıyorum. Herhalde böyle tatlış, bir de pembe de var. Pembe de herhalde gaz vermek için olanı diye anlıyorum ben. Yürü sen aslansın yaparsın falan herhalde öyle olsa gerek. Ama böyle beyaz pembe bunlar hani sinestezik ya da evrensel olarak ya. Böyle hoşumuza giden renkler ya, zararsız renkler ya. Kırmızı mesela muhtemelen alarm veren bir Evet. şey olduğu için. Bir de Tabii, tabii. hocam sosyal hayatta hiç yalan söylemeyen bir insan dezavantajlı mıdır, avantajlı mıdır? Tam bak burada kartımda ne yazıyor biliyor musun? Yalan söyleyemeyenler diye bir başlık var. Mesela hiç yalan söyleyemeyen bir durum tanıyor musunuz? Oldukça da yaygın. Eskiden daha azdı ama şimdi miktarı daha fazla artmaya başladığını söylüyorlar. Konu tartışmalı ama. Otizmli çocuklarımız mesela. Otizmli beyinlerde genellikle yalan söyleme becerisi pek yok. Neden yok? Sosyal biliş düşük olduğu için karşı tarafın zihnini okuyabilmekten ziyade kendi içine dönük oluyor otizmli gelişim gösteren çocuklar. Ve bu durumda karşı tarafı kandırmakla ilgili bir gündem geliştiremiyor. Ve mesela onların genel sosyal yetmezliklerinden birisi olarak kabul ediliyor bu. Bakın yalan söyleyemiyor ama bu bir yetmezlik olarak. Niye? İletişim kurmak için demek ki yalan söylemek lazım. Mesela bu frontotemporal demans şimdi şu Bruce Willis'le çok meşhur oldu. Erken yaşta başlıyor. Beynin işte ön ve yan taraflarındaki bağlantıların bir şekilde dağılmasıyla ilgili bir işte bunama hali var değişik. Mesela orada da hiçbir şekilde yalanla ihtiyaç duymuyor insan. Çünkü o devreler aynı zamanda duygusal empatiyle de alakalı devreler olduğu için kişi böyle karşı tarafa yıkıcı derecede dürüst olabiliyor. Mesela bodoslama her şeyi söyleyebiliyor ve ilk belirtilerinden bir tanesinin bu olduğunu söylüyorlar. Bir adam böyle kaba kaba konuşmaya başlıyorsa ona bir baktırın diyorlar yani normalde böyle bir şey olmaması gerekirken. Bazı dil bozuklukları var. Özellikle beynin sol, ön ve arka tarafında bulunan dil merkezlerini etkileyen yine sinir bozucu hastalıklar. Yani böyle deyince Türkçesi biraz tuhaf oluyor ama nörodejeneratif hastalıklar diye geçiyor. Sinirleri bozan, sinir yapıyı bozan hastalıklar. Bunların bazılarında mesela işte mahalleden ayağı kesildi artık uğramıyor derseniz gerçekten birinin ayağının kesildiğini falan düşünüyor bu kişiler. Metaforları anlayamıyorlar. Mesela o yüzden de onlar böyle komplike yalanlar da kurgulayamıyorlar. Bir de bu işte Wernicke-Korsakoff sendromu diye bir şey var. Orada da konfabülasyon ya da böyle gerçekle hayali birbirinden ayıramama dedikleri süreçler var. Orada da insanlar hiç yalan söylemiyor ama söylediklerinin gerçekle alakası yok. Çünkü zihinsel değerlendirmeleri saçma sapan bir şey çıkarmasına rağmen gerçeği o zannediyor. Ve ağzına gelen garip cümleleri ya da garip olayları hiç çekinmeden sıralayabiliyor. Böyle kişileri yalan makinesine bağlıyorsun, tık yok. Çünkü öyle hissediyor ve öyle anlatıyor. Mesela bakın, yalansızlıkla ilgili ne saydıysam dezavantaj. Yalan da dezavantaj. Demek ki acık ve dozunda ve çok dikkatli. Büyük güç büyük sorumluluk gerektirir diyorlar ya. O demek ne kadar güçlü bir şeyse çok azı hayatta işe yararken büyük kısmı ciddi anlamda zararlı. Bir de bu Capgras sendromunu belki duymuşsunuzdur. Daha evvel bir programımızda konuştuk. Beynin şakak bölgelerindeki hasarlarla oluyor. Çok garip bir şey bu. Normalde bir insanı görüp tanıdığınız zaman, ben mesela diğer programlara gelen arkadaşları görür görmez tanıyorum. Ama onları tanımam sadece yüzlerini fotoğraf olarak tanımamla ilgili değil. Onları gördüğüm zaman beynimin aynı zamanda duygusal bölgesine de bir sinyal gidiyor. Diyor ki bu tanıdık diyor. Hop diye bir minik bir duygu oynaması yaşıyorum. Ama bu kişilerde, bu işte impostor sendromu ya da Capgras sendromu olan kişilerde bu bağlantı kopuk. Yüzü tanıyorlar ama duygusal bölgeye sinyal gitmiyor ve ne yapıyor bu insanlar biliyor musunuz? Annesi ziyarete gelince hastanede diyor ki bu anneme benziyor ama sahtekar, onun kılığına girmiş birisi diyor. Neden öyle diyor? Görüntü anne ama duygu yok. Duygu olmayınca tanımlama olmuyor ya. Bu insanlar da mesela yalan konusunda ciddi problem yaşıyorlar. Her şey onlar için yalan. Dolayısıyla sağlıklı bir beynin, sağlıklı bir yalan tespit ya da kullanma sistemi için çok gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sevgili Haris'in söylediği mitomani var. Biz de yani böyle vakalara aslında çok rastlıyoruz. Belki siz de rastladığınız ama öyle olduğunu bilmiyorsunuz. Yalan söylemeden duramayan insanlar. Hatta çok basit olaylar karşısında bizzat kendileri de inanarak ve isteyerek uzun uzun hikayeler yazıp bu hikayelerin gerçekliğine gönülden inananlar. Sordukça yeni detaylar anlatanlar ama sonra
günün birinde yakalanınca da kim ben mi dedim, yo öyle değil aslında öyle demek istemedim falan tarzında yine gayet tutarlı ve paniksiz bir şekilde onu savunabilen insanlar. Şimdi arkadaşlar burada tam ne olduğunu bilmiyorlar ama muhtemelen yine beyindeki çalışma bozukluğuna bağlı olarak insanların dürtüsel bir biçimde yalan söyleme ihtiyaçları var. Gerçek onları kesmiyor, ürettikçe rahatlıyorlar. Uydurdukça rahatlıyorlar ve uydurdukça kendilerini var hissediyorlar. Bu muhtemelen psikologlarımız daha iyi bilirler. Geçmiş yaşamlarındaki bir duygusal açlık, bir travma, bir problemle ilgili gözüküyor. Bir de bunların beyinlerine baktıklarında ilginç bir şey görmüşler. Bunu da araştırırken fark ettik. Beyinlerindeki beyaz madde oranı, yani beyindeki hücreleri birbirine bağlayan kılıflar bunlarda %22 ila %30 daha fazla. Ya beyinleri daha büyük. Yani trafik çok hızlı, gerçek yalan neydi sorgulayacak vakit olmuyor mesela. O yüzden çok hızlı yalan üretebiliyorlar ve maalesef kendileri de çoğu zaman buna hakim olamıyorlar. Bir yer kalkmıştı. Buyurunuz efendim. Size bir mikrofon alalım. Merhaba hocam, ben Gürsel. Gürsel'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Yalan söylemek aslında bir nevi sanata dönüşüyor. Hani bu kadar konuşmalardan sonra. Retorikle alakası var mı? Çok yakından alakası var. Arkadaşlar bu arada yalan söylemeyince nasıl yaşarsınız dedik de sinema olur muydu? Roman olur muydu? Resim olur muydu? Bilim kurgu olur muydu? Ya mesela roman nedir? Uydur uydur söyle. Yalan. Ama bayıla bayıla okuyoruz mesela. Roman bize ne sağlıyor? Yaşanmamış deneyimleri yaşama şansı veriyor. Yazarın kendisi de muhtemelen o deneyimleri anlamak için yazıyor. Nihan Kaya öyle diyordu kitabında. Yazar iyi yazdığı için değil, anlamak için yazar diyor. Daha derinine girer, ürettikçe üretir. Mesela ben çok zorlanıyorum kurgu yazarken çünkü gerçekten çok ciddi bir zihinsel hani böyle gezme izni vermeyi gerektiriyor. Murat Menteş şey diyordu, kafana yaramazlık yapma izni vermen lazım diyordu. Benimki çok uslu. Çok yaramazlık yapamıyorum ama inşallah büyüyünce biraz daha yaramazlık yapmayı öğrenince aslında bunların hepsi, işte tiyatrolar, onların hepsi sizi inandırabildiği kadar başarılı. Neye? Gerçek olmayan bir şeye. Bu ne? Yalan. Dolayısıyla insana dair iyi olan her şey de bununla alakalı. O bakımdan çok yakın alakası var. Ama işte burada durum nedir? Karşıdakine bir fayda mı sağlıyorsunuz yoksa ondan çıkar sağlayıp kendinize mi fayda sağlıyorsunuz? Galiba ayrım en temelde buradan yapmak lazım. Ya da bunu ikiye ayırmışlar mesela. Genelde literatürde de böyledir. Biri prososyal yalanlar. Ya prososyal yalanlar biz birlikte hareket edeceksek bunu kolaylaştırıcı olan söylemler. Mesela ben çıkıp arkadaşlar size güveniyorum, siz var ya işte 10 tane adam cebinizden çıkarırsınız, şudur budur diye veriyorum gazı, çıkıyoruz yola. Bir de antisosyal yalanlar var. İşte onlar kendine yahut kendi grubuna çıkar sağlamak için. Mesela aynı lider gelip sana siz süpersiniz de şunlar tukaka gidin bunları bir işte mallarına çökün öldürün falan demeye başladığında bu artık bir başka sosyal grup için antisosyal yalana dönüşüyor. Burada da yani sınırı belirlemek her zaman kolay değil gördüğünüz gibi. Bazen iyi bazen kötü tarafa çok hızlı savrulabileceğimiz bir şey. O yüzden orada acık pusulayı diri tutmakta fayda var. Buyurun efendim. İsmim Vesile. Vesile hoş geldin. Ne güzel isminiz varmış bu arada. Teşekkür Vesile. ederim. Sinan Hocam, ben toplumun biraz yalanı hak ettiğini düşünüyorum. Aha az sonra geliyoruz. Çünkü doğru söyleyen insanları pek kabul görmediklerini farkındayız. Az önce otizm örneğini verdiğiniz gibi doğru söyleyenleri deli ilan ediyorlar. 9 köyden kovuyorlar. 9 köyden kovuyorlar ve toplum içerisinde pek hoş karşılanmamaya başlıyor. O yüzden hani dürüst olmak size göre kolay mı, zor mu? Bulunduğunuz yere göre değişir. Bulunduğunuz bir yerde dürüst olmanız zorsa odadan çıkmanızı tavsiye ederim. Orası artık dürüstlüğün, erdemin, değerlerin geçer akçe olmadığı, başka ajandaların önde olduğu bir yerde. Şimdi dünyayı soracak olursanız dünya pek iyiye gitmiyor. Çünkü insan iyiye gitmiyor. Geçenlerde bir Mo Gavdat diye bir eski yazılımcının YouTube konuşmasını izlediğim çok önemli bir tespit var. İnsanlığın en yüksek teknolojik gelişimi ahlaken en çökük olduğu zamana denk geldi. Bu ya elimizdeki güce karşılık ahlaki olarak büyük bir çöküntüdeyiz. Ama dünyanın halinin böyle olması mesela şimdi burada bu stüdyonun da aynı şeyi aynı şekilde yapacağı anlamına gelmiyor. Buradaysak
açık beyinlerle berabersek, sizden de bahsediyorum. Burada güvendeyiz. Ve insanlar genellikle bütün dünyanın yükünü sırtlıyormuş ya da bütün dünyadan doğrudan etkileniyormuş gibi düşünüyorlar ama dünya öyle değil. Evet, kötü şeyler oluyor. Sorun şu, biz burada şu anda bu hayatı yaşarken bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz? İnsan ana geldiğinde ne kadar huzurlu oluyor? Burada en büyük yalancı kim? O düşündüğünüz problemi sizin için şu anda problem eden zihniniz. En büyük yalancı kendi zihnimiz. Daha önce kendimizi tanıma konusunda konuştuk. En büyük yanılgımız kendimize dair. Kendimizle ilgili bütün etiketlerimiz neredeyse hatalı. Çünkü hayatı yanlış anladığımız gibi kendimiz de yanlış anlıyoruz. Dolayısıyla ne diyor büyükler? Bir insanın en büyük görevi kendini tanımak, keşfetmek ve devamlı daha iyi olmaya gayret etmek. Buyurunuz. Sinan Hocam merhabalar. İsmim Miraç. Tekrar buradayım. Miraç, Mutluyum. tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Sen ederim. gelmeden program yapmayacağım ben sana. Sağ olun hocam. Hocam bir şey soracaktım. Yapay zeka bize yalan konuşuyor mesela onunla yazışıyoruz falan ama gerçekten ona %100 güvenebilir miyiz? Yoksa onun da biraz böyle falso hattı olabilir mi bize? Yalan göre devam söylemez ama güvenemezsin. Çünkü yapay zekanın yalan söyleyebilmesi için biraz önce ne dedim? Karşı tarafın zihnini anlayıp onu manipüle etmekle ilgili bir amaçsallığı olması lazım. Şimdi bildiğimiz kadarıyla yapay zekanın bir amaçsallığı yok. Ona yüklediğimiz algoritma ve kurallar çerçevesinde bizden takdir almaya çalışıyor. Tek yaptığı o. O yüzden her soruna abi çok güzel soru falan filan diye veriyor gazı. Öyle bir cevap veriyor ama eriştiği bilgiler bizim ona verdiğimiz direktifler ya da verdiğimiz eğitim yeterli değilse çok yanılabiliyor. Yanılmayla yalan farklı şeyler. Ve şu anda iyi eğitilmiş bir yapay zekanın yanılgısı çok düşük. Bu arada halüsinasyon diyorlardı eskiden. O sadece uygun komut vermediğimiz için olan bir şeydi. Şimdi kapasitesi çok arttı. Fakat çok yakında eğer yeterince gelişirse, bu arada belki yapıyordur bilmiyorum, çaktırmadan ve hiç anlamayacağımız yalanlar da söylemeye başlayabilir bize. Belki de yapıyordur. Çünkü o kadar iyi yapıyordur ki çakmıyoruzdur belki, bilmiyorum. Hocam şu an insana yavaştan ihtiyaç yani belli alanlarda azaldığı için şunu fark ettim. Maruz kaldığım yalanlar da azaldı. Hani insan yerine yapay zekayı koydukça en azından biraz daha samimi gitmeye başladım. Şöyle yolunda. de diyebilirsin, çok usta bir yalancıyla zaman geçiriyor olabilirsin. Hiç emin olma. Gerçek hayat orada yazılarda yazanlar değil, hayatta yaşadığımız şeyler. Süren bitmiş arkadaşlar. Yalan konusu bitmez. Uzunca bir mesele ama sanıyorum bu bölümde şeyi anladık. Yani önemli bir güç ama yerinde kullanıldığı zaman ve sınırlarını iyi bildiğim zaman bizim kontrolümüzde olan bir güç. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Söz ağızdan çıkana kadar sen ona hakimsin ama ağzından çıktıktan sonra o sana hakim olur diye. O yüzden içinizde çevirdiğiniz şeyler çok önemli değil. Ağızdan ne çıkacak orada bir durup iyi karar vermek lazım. Ve bir de Mark Twain demiş ki, bunu çok sevdim. Gerçek ayakkabılarını giymeden yalan dünyayı 3 kez dolaşır. Neden böyle? Hayatta kalma donanımı, yalanı hemen paylaşıyor da arkasından gelen gerçeği pek o kadar önemsemiyormuş gibi gözüküyor. Ama sonuçta arkadaşlar yalan hızlı gider de hedefe hep gerçek varır. Bunu da unutmayalım. Efendim bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümümüzün özel bir durumu var. Konu başlıksız bir derdim var bölümü. Yani oturup bayağı altakya verkülah sohbet edeceğiz. Sezon sonu bölümümüzde buluşana kadar yalansız, tatlış, şen ve esen bir hayat diliyorum efendim. Görüşmek üzere.